Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok güzel kahvaltılık bir çörek tarifim var. İpek gibi dokusu ve lezzetiyle sizleri kendisine bağımlı yapacak bir kahvaltılık tarifi. Yarım su bardağı ılık su alıyorum kabıma. Yarım su bardağı ılık süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. 1 paket instant maya ilave edip karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben hiçbir zaman ön mayalama yapmıyorum. Mayalanma konusunda hiç sıkıntı yaşamadığım için. Eğer ki siz sıkıntı yaşıyorsanız 5 dakika ön mayalama yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta ekliyorum. Birinin sarısını üzeri için ayırdım ve iyice karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. 3 bardak un kullanacağım arkadaşlar. Unu eledikten sonra kullanalım. 1 çay kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Cıvık bir hamur hazırlayacağım için elimle yoğurmayacağım. Spatula ile bu şekilde kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Çöreğimizin hamurunun göz göz olup ipeksi kıvamı alması için çok fazla un kullanmayacağız. Mümkün olduğunca ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurun üzerini kapatıyorum ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Bir saat sonra hamurumu kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi göz göz kabarcıklar oluşmuş. Mayalanma süresi sizin için yeterli gelmezse biraz daha bekletebilirsiniz. Hemen spatula ile hamurun havasını alıyorum. Tezgaha un serpiyorum ve hamurumu tezgahta toparlamaya başlıyorum. Yumuşak bir dokuda hamur hazırladığımız için hamur elimize fazlasıyla yapışacaktır. Parmak uçlarımla azar azar un alarak hamurumu bu şekilde 4-5 dakika kadar yoğuruyorum arkadaşlar ve dokusu bu şekilde olmalı. Hamurumu burada 4'e böleceğim. 4 adet çörek elde edeceğim ama daha küçük bezelerle çöreklerinizi çoğaltabilirsiniz. Yine parmak uçlarımla çok az un alarak bezelerimi bu şekilde toparlayıp kenara alıyorum.
Tezgaha çok az un aldım. İlk bezemi bir pasta tabağı kadar büyüteceğim. Büyüttüğüm bezeleri yağlı kağıt üzerine tepsime alıyorum. Merdane kullanmadan elinizle de büyütebilirsiniz. Hamur çok yumuşak olacağı için rahatlıkla açılacak ve büyüyecektir. Tepsimde çöreklerimin kenarlarını düzeltiyorum ve üzerine bir bez örterek 20 dakika tepsi mayası için bekliyorum. Mayalanan çöreklerime çöp şişin arka tarafıyla küçük delikler açıyorum. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı süt ilave edip iyice çırpıyorum ve çöreklerimin üzerine bolca sürüyorum. Çöp şişle açtığım yerlere küçük küçük doğramış olduğum kaşar peynirlerini batırarak sıkıştırıyorum. Arzu ederseniz kaşar peynir yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Beni buraya kadar izlediyseniz herkese çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. 180 derecede ısınmış fırına çöreklerimi gönderiyorum. 25 dakika sonra çöreklerimi fırından aldım ve tezgaha getiriyorum. İlk sıcağı çıkan çöreklerimi şöyle size yakından göstereyim arkadaşlar. Nar gibi kızaran çöreklerimi hemen servis yapıyorum. Size çöreklerimi yakından da göstermek istiyorum. Dokusuyla ve lezzetiyle gerçekten bağımlılık yapan bir tarif bu. Şimdi iç dokusunu da görün arkadaşlar. Az un kullandığımız için içindeki gözenekleri de fark ediyorsunuzdur. Yumuşak hazırlanan bir hamurun her zaman sonucu harika oluyor. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.